Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün triko bir kumaşım var. Bundan bir hırka dikeceğim arkadaşlar. Kumaşımın boyu 100 santim. 100 santim olarak kestim. 4 kat katladım. Arkadakine, alttakine 4 santim fazla pay verdim arkadaşlar. Ön ilik düğme payı için. Kapama payı 4 santim fazlalık verdim. Ve 4 kat bu şekilde katladım arkadaşlar. Kumaşımın eni 42 santim. 4 de katlama payı var. Ön için 46 santim yeterli arkadaşlar. Şimdi kesime başlıyoruz. Ense için 9 santim yapıyorum. Omuz içinse şöyle 14 santim dikiş payıyla beraber veriyorum. Ense için 3 santim düşme yapıyorum. 4 santim de omuz için düşme yapıyorum. Hemen omzumu birleştiriyorum. Enseyi de 1-2 santim düz gittikten sonra pratik olarak kesiyorum. Önce arkaya göre çalışıyoruz arkadaşlar. Ensemizi keselim. Evet. Şimdi omuz başından arka ve ön için 44 santim düşüklüğümü veriyorum. Mevzumu hiç kaldırmadan hırka boyunu ölçüyorum. 100 santim arkadaşlar. Burası 100. Şimdi 44 santimden sonra 20 santim kalça düşüklüğü verelim. Şöyle işaretleyelim. Ve bunları düz olarak uzatıyoruz. Arka ve ön belim için burayı uzatıyorum. Kalçayı da uzatıyoruz. Etek ucunu da çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi kol evi için omuz düşüklüğünden aşağıya şöyle 22 santimi bir işaretleyelim. Cetvelimizi koyup bir bakalım. Evet, burayı da göğüs hattı için bir çiziyorum arkadaşlar. Ve göğüs ölçümü yerleştiriyorum öncelikle. Kol evini sonra bulacağım. Göğüs ölçüm. Bakın ölçülerimizi arka bedene göre yerleştiriyoruz. Şu şekilde hırka olacağı için 29 santim. Şimdi cetvelimi şu şekilde omuz başından yerleştiriyorum. Ve bakıyorum ne kadar geliyor. Kol evimizi veriyor mu? Şöyle. 24 santim. Biraz daha şöyle aşağıya alabiliriz. Hırka olduğu için arkadaşlar. Evet. Şurası. Şimdi belde biraz oturtma olsun istiyorum arkadaşlar. Hırkada olsa. Şöyle 1 santimlik bir bel oyuntusu olsun. 28. Kalça ise kalça ölçüm 33 santim. 33'ü buradan işaretliyorum. Hemen eğri cetvelimle, riga cetvelimle şöyle çiziyorum. Tabi buraları yumuşatıyoruz arkadaşlar. Cetvelimi koyuyorum. Etek ucuna doğru biraz açma yapıyorum arkadaşlar. Cetvelimin gelişine göre açmamı yapıyorum. Etek ucunda sivrilik olmaması için şöyle 3 santim bir yuvarlaklık olsun istiyorum. Yırtmaçta olmayacağı için. Yırtmaç yapmayacağım çünkü. Şöyle yuvarlayarak çiziyorum. Ve bu çizdiğimiz yerlerden hırkamızı kesiyoruz. Dikiş payları benim ölçülerimin içinde arkadaşlar. Siz ona göre hesaplayın.
katı da arka olarak kestik arkadaşlar. Şimdi arka bedenimi kaldırıyorum. Ön bedenimde yapması gereken şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben hırkamı kapşonlu yapacağım. O yüzden şöyle bir 3 santim daha iniyorum. Yakamı 3 santim daha oyuyorum. Düz olarak önümüzü açıyoruz. Evet. Omuzdan 0 giriyorum. 1 santim, 1,5 santim düşme yapıyorum. Ön omuz için. Buradan da önde yığılma yapmasın diye kol evimden 1,5 santim tıraşlama yapıyorum. Arka ve ön bedenimiz hazır arkadaşlar. Şimdi kola geçiyoruz. 4 kat yaptım. Şöyle 60 santim kol boyu, 62 santim kol boyu yapıyorum. 4 santimde katlama payı veriyorum arkadaşlar. Şimdi hemen buraları düz bir şekilde çiziyoruz. Kol tepe yüksekliğim 16 santime iniyorum. Burayı da çiziyorum. Ve buraya pazımı yerleştiriyorum arkadaşlar. Benim pazım normalde 20 santim. Bu hırka olacağı için şöyle 23 santimden işaretimi atıyorum. İşaret attığım yerden hemen pratik kolumuzu çiziyoruz cetvelimizle. Manşetimi ise 14 santim yeterli buluyorum arkadaşlar. Kol altımızı hemen çiziyoruz. Ve kolumuzu kesiyoruz. Kol ortasına çıtımı atıyorum. Kolumuzu açıyoruz. Ve buradan öndeki gibi 1,5 santim tıraşlıyorum. Şuraya da bir çıt atıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kolumuz da hazır. Şunun için 40 santim boyunda, şöyle 44-45 santim boyunda bir kumaşım var. Şimdi öncelikle şuradan ön için 4 santim bir çiziyoruz. Ön katlama payı için bir 4 santimimizi çizelim. Kapşonumun enini şöyle 31 santim yapalım. Hemen burayı da çizelim. Şurayı düzeltelim kumaşımızı. Kumaşımızı düzeltiyoruz. Evet. Boyunu da sabitleyelim. Şöyle 40 santim yapalım. ...44, 46, 48, 50 bedene kadar şuradan 8 santim yukarı çıkalım arkadaşlar. Buradan ensemizi çizelim. Ensemiz 9 santimdi. Burayı yukarı doğru çıkalım.
yukarı çıktığımız yerle burayı birleştirelim. Bu birleştirdiğimiz köşeden aşağıya 3 santim inerek burayı çiziyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurayı şöyle çizelim. Şöyle. Burayla sıfırlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde yak oyuntumuzu çizdik. Şimdi şuradan da 1,5-2 santim dışarı çıkalım. Kapşonumuzun arkasını çizelim. Ve şöyle şuradan pratik bir şekilde yuvarlayalım arkadaşlar. Bakın şuradan 1,5 santim aşağıya inelim. Hatta 2 santim öne doğru inelim. Buradan kapşonumuzu göz kararı çizelim. Evet, şimdi kapşonumu kesiyorum. Şurayı pratik. Evet, gördüğünüz gibi kapşonumuz pratik bir şekilde kesildi arkadaşlar. Burayı da açıyorum. Katlama yeri olarak. Evet, hırkamız dikilmeye hazır. Öncelikle kapşonumuzu buradan böyle bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Şuraya da bir çıt atalım. Şimdi dikime geçiyoruz. Öncelikle hırkamın omuzlarını dikiyorum. Kapşonumuzun birleştiriyoruz arka ortasından. Birleştirdiğimiz kapşonumuzu bedenimizin önünden tutuyoruz. Bakın önden başlıyoruz bu şekilde. Bedeni birleştiriyoruz. Kapşonun arka ortasını bedenin arka ortasına tutuyorum. Şu şekilde. Dikiyorum. Evet, kapşonumuzu da diktik arkadaşlar. Şimdi hırkamı tutuyorum. Ön bedenden ön ortasına düz overlock çekiyorum. Kapşonumuza da overlock'umuzu çekiyoruz. Evet arkadaşlar, kapşonumuza da önümüze de overlock'umuzu çektik. Şimdi makineden hiç kalkmadan kollarımızı takıp yanımızı kapatacağız. Ön bedenden başlıyorum. Kolumu alıyorum. Çıt attım. Ön bedene geliyorum. Kolumun önüyle bedenimin önünden dikmeye başlıyorum.
Kolumu da taktım arkadaşlar. Şimdi hemen koldan başlayarak yanımızı kapatıyoruz. Bakın koldan başlıyorum. Yanımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, hırkamızın kapşonunu taktık bu şekilde. Kollarımızı taktık. Yanımızı kapattık. Şimdi burayı katlayacağım. Şöyle. Boydan boya burayı dikeceğiz arkadaşlar. Etek altını dikeceğiz. Kolları dikeceğiz. Hırkamız bitiyor. Etek ucunda 1 santimden şöyle kıvıralım. Yuvarladığımız için 1 santimden fazla kıvrılmaz. Evet arkadaşlar, hırkamızın bitmiş hali gördüğünüz gibi bu şekilde. İsterseniz önüne ilik düğme ya da çıt çıt da yapabilirsiniz. Kapşonlu hırkamız çok şık ve güzel oldu arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Abonelikler ücretsizdir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.